Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Danil Dubov'la Vladimir Fedosev arasında 2009 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Dubov hakkında olabilir, Fedosev hakkında olabilir, yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz oyunumuza başlayalım. Dubov beyazlarda, Fedosev ise siyahlarda arkadaşlar. E4 ile başlandı. C6 yanıtı geldi. Karakan D4 hamlesinden sonra D5 ve burada E5, fil F5 ve at D2 oynandıktan sonra E6 tercihi gelmiş Fedosev tarafından. Şimdi bizler burada at G-F3 oynayabiliriz veyahut da at B3 tercihinde bulunabiliriz. Benim genellikle bu açılış oynadığımda tercih ettiğim hamleler bu iki hamle oluyor diyelim. Burada Dubov at B3 oynamayı tercih etti. At D7 hamlesinden sonra at F3 ve A6 hamlesinden sonra ise fil E2 hamlesi oynanmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bizler için kale C8 veyahut da burada C5 gibi hamleler siyahlar için daha doğrusu mümkün. Burada Fedosev'in tercihi aslında C5 gibi bir hamle olmuş ve şimdi burayı incelemek istediğimizde ben böyle bir konumla karşılaştığımda burada iki hamlem var diyebiliyorum açıkçası kendim düşündüğümde. Bu iki hamleden birisi öncelikle kesinlikle bence C3 hamlesi. C3'ün kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada CD4'ten sonra benim aslında piyonlarım bağlı olduğu için birbirine ve aslında biraz sağlamlaştırdığım için piyon yapısını bence F6 ile bile sökülmeye çalışılsa bile yani burada ben açıkçası avantajlı durumda kalacağımı biliyorum. Peki diğer aslında yapma isteğini bulunduğum hamle ne olabilir diye baktığımda arkadaşlar bu da kesinlikle kısa rok hamlesi olacaktır. Şimdi kısa rok hamlesi de aslında şahımızı bir şekilde güvenlik altına alıp artık oyunumuzdaki taşları geliştirmeye odaklanmamızı sağlayacağı için de bence kısa rok yapılabilir. Burada Dubov'un tercihi DC5 hamlesi olmuş sevgili arkadaşlar. Burada at C5'ten sonra ise at F D4, fil G6 haliyle filimizi G6'ya çekmek mecburiyetindeyiz. Başka bir hamlemiz yok. Ve burada bahsettiğim gibi kısa rok hamlesi geldi Dubov'dan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Biz siyahlar olarak önce kısa rok atmayı hedeflemeliyiz. Tamam ama bizler burada açıkçası ne yapabiliriz diye düşünmek zorundayız. Fil E7 mi oynamalıyız? At H6 mı oynamalıyız ki bence riskli bir hamle at H6 şu anda. Bu fil her zaman buraya bakacak. Şahımızı kısa rok tarafına yani şah kanadının tamamen aslında dağılmamasını sağlamak amacıyla kısa rok atacağımız için daha doğrusu burada at H6 oynamamız riskli bir hamle olur diye düşünüyorum. Belki de burada fil E7 veyahut da aslında bir diğer seçenek olan kale C8 hamlesi yapılabilir diye ben düşünüyorum açıkçası. Burada aslında Fedosev söylediğim gibi kale C8 hamlesini tercih ediyor. Burada fil E3 hamlesi oynandığında ise burada maalesef Fedosev'in aslında biraz açılış hatası diyebileceğimiz bir hata yaptığını görüyoruz. Aslında burada şöyle bir durum var. Dubov ve Fedosev aslında buralarda 20 yaşın altındalar sevgili arkadaşlar. Aslında genç yaşta olmalarında verdiği hatalar elbette olabilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi buradaki hamlesi peki nedir diye sorduğunuzda arkadaşlar bahsettiğim hamle at H6 hamlesi ve bu hamle gerçekten ileride size sıkıntılar oluşturabilecek bir hamle. Ama şimdi buna odaklanmak yerine bizim yapabileceğimiz belki de aslında daha kritik bir hamle var. Arkadaşlar bu hamle kesinlikle bence yapılması şart olan bir hamle ve aslında bunu Dubov yapıyor. Bu hamle C4 hamlesi. DC4'ten sonra fil C4 ve at D7 hamlesi oynandığında şimdi konumu incelemek istiyorum. Arkadaşlar buradaki konum çok kritik. At D7'ye böyle bir soru işareti, ünlem çekmesinin aslında bir sebebi var. Şimdi ben bu konuma baktığımda benim ilk aklıma gelen durum at E6 ya da fil E6 vursam mı oldu? Çünkü ben bu tür konumlarda her zaman bir şekilde rakibimin
şah kanadını dağıtarak ya da piyon yapısını bozarak ne yapabilirim diye incelemeye çalışıyorum. Şimdi benim aklıma açıkçası dürüst olmam gerekirse ilk aklıma gelen hamle fil E6 hamlesi oldu. Şimdi fil E6 hamlesini incelediğimizde siz fil fedasını kabul ederseniz F E6 at E6 hamlesinden sonra arkadaşlar siyahlar burada çok sıkıntılı bir durumda kalıyor. Ve vezir E7 at B D4 de oynayabilirsiniz veyahut da aslında at F4 de dönebilirsiniz. Tamamen bu size bağlı. Ama burada bilgisayarın önerdiği en kuvvetli hamleyi söyleyeceğim. At D F4 özür dilerim. At B D4 hamlesini oynadığınızda burada sizler aslında siyahlara karşı kuvvetli bir atak girişiminde bulunmaya aslında yelteniyorsunuz. Sizler burada at F5 gibi bir hamle oynadığınızda bile ben fil G5 hamlesiyle gerçekten çok kuvvetli yanıtlar verebiliyorum siyahlara sevgili arkadaşlar. Peki burada fil E6 değil de bir diğer hamle olabilir yani varyant olarak diğer hamle nedir? At E6 hamlesi. Tekrardan atı kabul ettiğinizde ben fil E6 oynuyorum ve burada aslında sizler için en iyi olabilecek hamle fil F5 hamlesidir. At D4'ten sonra fil E6 ve at E6 hamlesiyle tekrar aynı durum aslında bir nebze gelmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sebeple burada tekrardan at D4 oynadığımızda gerçekten güzel bir konumda kalmış oluyor beyazlar. Peki burada şimdi biz bu kadar hamle inceledik ama Dubov burada neyi tercih etmiş olabilir? Arkadaşlar Dubov burada vezir E2 hamlesini tercih ediyor ve aslında bu bahsettiğim varyantları gözden kaçırmış olabilir diye ben düşündüm açıkçası. Çünkü bu hamleleri görmesi ya da yapması çok kolay değil. Bu oynanan turnuva genç yıldızlar arası oynanan bir turnuva ve Fedosev de oralar gerçekten kuvvetli bir oyuncu. O sebeple bu kadar aslında risk almanızı şu anda tavsiye edemiyorum. Yani bu biraz zor bir hamle, gösterdiğim hamleler özellikle. O sebeple biraz daha safe oynamayı tercih etmiş olabilir Duo. Peki vezir E2'den sonra şimdi B5 hamlesi oynandığında ve B5 hamlesi de çok açıkçası kötü bir hamle. Çünkü Dubov'un burada yaptığı hamle gerçekten benim ilgimi çekti ve hiç aklıma gelmeyen bir hamle açıkçası bu. Bu hamle arkadaşlar at B5 hamlesi. Bilgisayar at B5 hamlesine bayılıyor. Mükemmel bir hamle olarak nitelendiriyor. Peki at B5 hamlesini neden bu kadar mükemmel olarak nitelendiriyor olabilir? Çünkü arkadaşlar siz bu at fedasını kabul ederseniz fil B5 hamlesinden sonra örnek veriyorum kale C2 gibi bir hamle oynadığınızda vezir F3 ve burada yani fil B4 gibi bir hamle yapabilirsiniz tercihen. Fil B4 hamlesi yapıldığında kale A D1 ve kısa rok yapıldığında ise arkadaşlar burada kale D7 hamlesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve bu gösterdiğim varyant siyahlar için yapılabilecek en iyi varyant yani oynanabilecek en doğru hamleler aslında. Siyahları kasıtlı olarak kötü bir şekilde oynatmıyoruz. Ya burada fil D2 gibi özür diliyorum. Fil D2 gibi enteresan bir hamle öneriliyor ve fil D2 gibi bir şey yapmanız açıkçası mümkün değil. Burada kısa rok daha mantıklı olduğu için de burada altınız düşmüş oldu. Yani bu pek iyi sayılmaz siyahlar için diye düşünüyorum. O sebeple de şimdi burada siz at fedasını kabul edemiyorsunuz ve burada at E5 oynamayı tercih ettiniz. Fedose bunu oynamış. At E5 oynandıktan sonra kale F D1 ve vezir H4 hamlesinden sonra aslında iyi olabileceğini kastettiğim ama şimdi gerçekten hiç önermediğimiz bir hamle. Aslında bu hamleyi şimdi de göstermeyebiliriz ama burada fil H6 gibi bir hamle oynanmış sevgili arkadaşlar. Burada bilgisayara biraz aslında danışarak gördüğüm bir hamle. Burada arkadaşlar fil B6 gibi bir hamle öneriliyor size ve siz fil B6 oynayarak gerçekten çok riskli durumların altına girmeye çalışıyorsunuz. Çünkü burada vezir C4 örnek veriyorum vezir C4 oynayamazsınız ama burada ne oynayabiliriz? Kale AC1 gibi bir hamleyi tercih ettiğinizde
Açıkçası burası nasıl oynanabilir bilmiyorum ama hem atınız çünkü boşta hem veziriniz biraz boşta gibi. Biraz ütopik oldu ama kale AC1 oynadığınızda size siyahlar için önerilen yani tek doğru hamle fil C2 hamlesi oluyor. Ve vezir E5 oynandığında gerçekten oyun çok karışıyor. Ve açıkçası burası benim analiz gücümü biraz aşıyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. O sebeple maçta oynanan aslında hamleye tekrar döneyim ben. Fil H6 hamlesinden sonra at C4, at A7, kale C7, kale D4 ve vezir H5 hamlesinden sonra Dubov'un yapabileceği muhteşem bir hamlesi var. Açıkçası ben bunu tahmin ettim ama ya böyle biraz göz ucuyla baktım. Bu hamleyi yapmak açıkçası biraz nasıl diyelim riskli bir hamle gibi geldi bana. Düşündüğüm aslında bilgisayarın da desteklediği hamle sevgili arkadaşlar fil G5 hamlesi. Çünkü fil G5'e ben şunu hesapladım. Şimdi fil G5 hamlesiyle siz boştaki veziri almaya kalktığınızda burada zaten mat oluyor. Ama şimdi şöyle bir riskli bir yanı var. Ben burada filimi neden bırakayım diye düşündüm açıkçası. Ama şöyle bir durum daha var. Kale C4, kale C4, vezir C4 gibi bir varyant da var. Ama oyun kesinlikle buralara gelmeyecektir diye ben düşünüyorum. Fil G5 hamlesine daha kuvvetli yanıt olan fil E7 hamlesi kesinlikle oynanacaktır sevgili arkadaşlar. Burada Dubov'un ben şaşırdığım açıkçası yani buraya şaşırdığım bir hamle oldu. Burada G4 gibi bir hamle oynuyor ve arkadaşlar bu gerçekten oyunu kaybetmenize sebep olabilecek bir hata. Şimdi G4 hamlesine karşılık çünkü sizin burada vezir H6 gibi çok kuvvetli bir yanıtınız var. Aslında çok kuvvetli değil. Direkt hatayı değerlendiriyorsunuz burada ve dikkat ediniz arkadaşlar artık siyahlara tamamen oyun dönmüş durumda ve siyahlar hata yapmazsa yani Fedosev hata yapmazsa burada oyunu kazanacak. Ama böyle bir şey gerçekleşmiyor ve Fedosev de aslında bunun üstüne direkt bir hata yapıyor ve burada vezir E5 hamlesini oynuyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Yani bir yanlış hamleyle tekrardan bir aslında üstünlük elde ediyorsunuz ve tekrardan bir hata yapıldığında tam tersine dönüyor konum ve gerçekten çok enteresandır. Dubov artık burada tek doğru hamle olan vezir F3 hamlesini yapıyor. Kale A7, vezir C6, şah E7 hamlesinden sonra fil F4. Dikkat ediyorum burada vezir B5 en doğru hamle gibi gözüküyor. Burada vezir C8, E5 hamlesinden sonra arkadaşlar kale C4 oynanmış oldu. Yani hocam bir anda ne oldu? Dubov artık burada üstünlüğü mü elde etti diye sorduğumuzda açıkçası burada G4'ün üzerinden vezir E5 oynamanız size pahalıya patladı sevgili arkadaşlar ve gerçekten telafisi açıkçası nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Telafisi zor bir hamle oldu. Çünkü burada Dubov artık yanlış bir hamle yapmıyor. Üstüne artık Fedosev'in gitmeye başlıyor. Kale C4 hamlesinden sonra peki ne oldu diye bakalım. F4 hamlesi oynandı. Kale E1, şah F6. Burada açıkçası Dubov'un son hatalı, tırnak içinde hatalı diyebileceğimiz hamlesi H4 hamlesi oynandı. File 4, kale C E4 ve şah G6 hamlesinden sonra burada açıkçası Dubov'un muhteşem olarak yani bayıldığım hamlesi diyebileceğim artık öyle telaffuz etmek istiyorum. Mükemmel bir hamle geliyor ve bilgisayarın da aslında tahmin edemediği muhteşem bir hamle olmuş sevgili arkadaşlar. Bu hamle kale E6 hamlesi. Arkadaşlar kale E6 hamlesi gerçekten artık Dubov'un üstünlüğü kesin olarak ele aldığı bir hamle oluyor ve buna oynayabileceğiniz tek bir hamle var. Ama bu tek hamleye değinmeden önce şöyle bir durum var. Sizler F-E6 yani kaleyi artık almayı kabul ederseniz vezir E6 hamlesiyle mat olmuş olacaksınız ve bunu gerçekten istemezsiniz sevgili arkadaşlar. Peki burada oynayabileceğimiz tek doğru hamle nedir hocam diye sorduğunuzda burada F6 oynamak en doğru hamle. At D4, vezir D3, vezir E8 şah, kale F7. Dikkat ediniz kale F7'den sonra H5 gibi bir hamlemiz var ve şah G5, vezir F7,
vezir D4 ve artık kale 6 E4 hamlesinden sonra siyahların ben açıkçası bu maçı kazanmaya dair bir umudunun kaldığını zannetmiyorum. Ama tabii ki de Fedosey burada şansını zorlamaya devam edecek. Vezir D2, vezir E6 hamlesinden sonra fil D6, vezir F5 şah, şah H4, şah G2. Dikkat ediniz, artık burada sona doğru geliyoruz. F3 şahtan sonra vezir F3, şah G5 ve kale D1 hamlesinden sonra artık burada Fedosev tarafından terk geliyor sevgili arkadaşlar. Peki bu terkin sebebi nedir diye sorduğunuzda, yani artık siz burada zaten vezir B2 oynayamazsınız, filiniz düştü. Burada yani bilgisayara direkt bir yöneleceğim. Vezir F4 oynayamazsınız, kaleyle alabiliyorum. Fil F4 oynasanız ne fayda, tekrar alabiliyorum. Yani veziri buradan çekmeniz halinde artık filinize düştüğü için burada artık aslında bir fırsatınız, bir kazanma umudunuz kalmamış oluyor sevgili arkadaşlar. Ve bu sebeple de aslında Fedosev burayı terk etmiş diye ben açıkçası düşünüyorum artık. Çünkü burası kesin kayıp arkadaşlar. Diyelim ve videomuzu ve analizimizi sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli ve öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Yorumlarınızı dikkate alıyorum bu arada arkadaşlar. Elimden geldiğince analiz yapıp, hani kendi bireysel analizlerim olur. Bilgisayardan tabii ki de yardım almam gerekiyor. İnsanlık hali, size yanlış bir hani analiz sunmak istemediğim için de bilgisayardan yardım almak zorunda kalıyorum. Ama yaptığınız yorumlara tabii ki saygı duyuyorum ve dikkate alarak da bundan sonra devam edeceğim. Kesinlikle yorumlarınızı belirtmekten çekinmeyiniz diyerek umarım videoyu beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bahsettiğim gibi eleştirileriniz varsa, hani daha satrancı daha da yaygınlaştırabilmek adına önerebileceğiniz hani fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve tabii ki maç hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında tekrardan belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.